Bir kez daha buradayım. Aynı dağ, aynı zirve. Aynı yarış. Bu sefer 100 kilometre koşacağım. Geçen sene bu dağ benden çok şey aldı götürdü aslında sembolik olarak. Belki tam da sembolik olarak değil, gerçek olarak da yani gerçekten de bir şeyler alıp götürdü. Mesela telefonum. Yarış sırasında sadece 2 tane hatıra fotoğrafı çekebilmiştim. Ama iklim şartları nedeniyle buradaki yoğun yağış nedeniyle telefonum açılmaz hale geldi ve telefondaki fotoğraflar da beni terk etti. Buna çok üzüldüm. Telefondan daha çok fotoğraflara üzüldüm. Ve uzun bir süre bu telefonu yaptıramadım. Şimdi o telefonu da benimle birlikte yakın zamanda yaptırdım ve açtığımda fotoğrafları buldum. Bana geçmişten gülümsüyorlardı. Ve yüzümde sanki yakın zamanda gerçekleşeceğini bilmediğim bir masumiyet vardı. Ben de çünkü bu yarışla birlikte çok değiştim. Benim için önemli bir adımdı. Çünkü uzun bir süre aradan sonra tekrar koşmuştum. Peki şimdi neden buradayım? Cesaret mi, delilik mi? Belki ikisinin karışımı olan merak diye adlandırdığım şeyden dolayı. Ama şunu biliyorum ki anlatacak çok şeyim var. Ama kafamın biraz netleşmesi lazım. Ve şimdi değil kesinlikle, çünkü birazdan start alacağız. Havanın daha da kararmasını bekliyoruz. Gerçekten çok heyecanlı. Bir yandan da durgun. Belki bu yüzden uzun mesafelere düşkünlüğüm. Çünkü uzun mesafeler bir nevi bir sınır oluyor. İnsanın kafasını netleştirmek için ve kendime daha fazla yakınlaşabilmek için. Bakalım dönüşü de nasıl olacağım, çok merak içindeyim. Yeniden merhaba. Yarış bitti. İyisiyle kötüsüyle. Yarışla ilgili teknik raporumu bloguma koyacağım. Koyduktan sonra da açıklamaya linki bırakırım. Bu yarış genellikle boşluklarla dolu geçti. Öncesinde, yani yarış sırasında, öncesinde ve sonrasında. Bu boşluk dediğim şey aslında koşunun ve patikaların bende açtığı alan. Ve buraya ara ara düşünceler de oldu. Bazen çok büyük yoğunlukta. Ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu videonun aslında teknik rapordan farkı, koşarken yaşadığım deneyimi felsefi olarak açmak biraz. Biraz da koşu üzerine bir felsefe inşa etmek sizinle birlikte. Koşu, beden pratiği ve bilgi üzerine daha çok. Ve blogumdaki koşu üzerine yazıları Rights of Distance adı altında topladım. Bunun nedenini açıklamak istiyorum ve bunu açıklamak için önce birkaç kavramı açıklayacağım. Ondan sonra bu koşunun bende açtığı bu alan veya sizde başka bir aktivitenin açtığı alan olabilir. Boşluk olarak adlandırdığım, yine siz başka türlü de adlandırabilirsiniz. Buradan Yürüyen Akademi projesine bağlayacağım. Koşunun ve patikaların açtığı bu alanı nasıl bilgi üretiminde kullanabiliriz? Temel sorun bu olacak. Şimdi yürümeye başlayabiliriz. Evet, blogumda koşu yazılarımı koyduğum alanın adını Rights of Distance koydum. Yani mesafe ritüelleri ya da uzaklık ritüelleri olarak çevirebiliriz. Bunu açıklamak için birkaç kavramı aydınlatmak istiyorum. İlki eşiksellik olarak çevirebileceğimiz liminalite kavramı ve liminal alanlar, yani eşik alanlar. Bu kavramlar aslında Victor Turner ve Arnold van Gernep'in, bunlar iki antropolog, bunların çalışmalarından kaynaklanan bir terim. Geçiş ritüeli diye bir kavramdan bahsederler. Geçiş ritüeli nedir? Sosyal değişim toplumda ritüellerle gerçekleşir. Ve eşik alanlarsa bunu mümkün kılan enerjinin toplandığı alanlardır. Bu geçiş ritüeline giren insana yolcu adını verirler. Bu da çok hoşuma gidiyor, yolcu kavramı. Bu sosyal geçiş bazen arada kalmışlık hali de verir. Bu sosyal geçişlere birkaç somut örnek vermem gerekirse, örneğin mezuniyet, yeni bir ilişkiye başlamak, bu ilişkinin adımları, evlilik, nişanlılık gibi, doğum veya yaş alma, ergenlik gibi ritüeller vardır ve her toplumda değişik şekilde kutlandığını ve belli şekillerde geçiş ritüelleri bulunduğunu görürüz bunlarla ilgili.
Evet, bu örnekler belki size çok büyük gelecek. Yani hayatımızda kaç kez mezun oluyoruz, kaç kez büyük bir ilişki adımı atıyoruz veya kaç kez ergenliğe giriyoruz, çocukluğun bitimini kutluyoruz veya kaç kez yaşlanıyoruz. Ama bence her an bir halden bir geçişi temsil ediyor. Her an bir geçiş ritüeli olarak düşünebiliriz. Yani dönüşüm küçük ya da büyük aslında aynı dinamikle ilerliyor. Bunları mümkün kılan da bir boşluk hissi. Yani aslında yaratımı mümkün kılan bu boşluk hissi. Örneğin mezun oluyorsunuz. Aslında orada bir yaratım var. Bir mezuniyet, uzun yıllarca yaptığınız bir yatırımın size kazancını veriyor. Burada bir yaratım var. Veya bir doğum, yine orada bir yaratım var. Ve öncesinde bir boşluk hissiyle beraber geliyor. Bilirsiniz ki mezuniyetten önce bir süre dersler biter, finaller biter ve mezuniyetle arasında bir zaman vardır. Veya ilişkilerde, evlilikten önce bir süre nişanlı kalırsınız. Veya nişanlılıktan da önce belki bir ilişkidesinizdir. Ve bazen arkadaşlarımdan biliyorum, İşte bu ilişki nereye gidiyor veya bir ismini koyalım gibi talepler oluyor. Hepimizde oluyor tabii. Sadece arkadaşlarımdan bildiğim değil, hepimizde böyle talepler olabilir. Burada da aslında o boşluğa bir işaret var. Yani bunun adını koyalım derken belki de o boşluğa bir işaret, o boşluğun katlanılmazlığına işaret. Ama belki de bu boşluk insanı büyüten de bir şey. O dönüşümü hissettirip insanı büyüten de bir şey. Belki o alanlarda durup dinlemek bize de iyi gelecek. Kendimizdeki o sessizlik korkusunu yenmek veya ilişkide olduğumuz kişideki sessizliğin korkusunu. Bazen bu sessizlik korkusu aslında üzerimizdeki toplumsal baskılardan da kaynaklanıyor. Bu baskılardan en büyüğü bana sorarsanız üretim baskısı. Yani üretkenlik baskısı. Örneğin bir sabah kahvesi içiyorum. Belki size de oluyordur. Hemen o sessizliği bir podcast açayım, bir şey dinleyeyim, bir şey izleyeyim gibi bir şekilde doldurma isteği geliyor. Aslında onu durdurduğumuzda o isteği sadece bir kahve, sabah kahvesine odaklanabildiğimizde kendimize bir alan açmış oluyoruz ve bu alana gerçekten o sırada yoğun düşünceler akabiliyor ve zamanı yoğunlaştırıyoruz orada. Bazen üretkenlik baskısından çıkıp bu alanları açabilmek önemli, gerçekten çok değerli. Yani o sabah kahvesinin eşlikçisi olarak bir podcast açmak istediğimde bazen şunu soruyorum. Kendi içimdeki hangi sesi susturmak istiyorum da bunu açıyorum. Bazen bu soruyu kendime yöneltiyorum ve o birkaç saniyelik duruş bile bazen o videoyu açmamı, o podcast'ı açmamı durduruyor ve kendimi sessizliğe bırakıyorum. O boşlukta çoğunlukla bir mesafeden bakıyoruz her şeye ve kendimize, kabullerimize, bütün dünyaya. Bir mesafe koyuyoruz aramıza. Ben de uzun mesafeleri çok seven bir insan olarak ikinci kavram, açıklamak istediğim kavram uzaklık, mesafe. Tabii bu değil tek neden. Aslında ben burada mesafeyi sosyolojik bir yapı olarak da düzeni tesis eden, hiyerarşiyi bazen sağlamlaştıran ritüelleri de temsil ediyorum burada. Ve bu sosyolojik yapıyı Norbert Elias'ın sosyolojisinde mesafe ve bağ kurmanın bir karşıtlık içinde ele alınmasına dayandırıyorum. Tabii hiyerarşiler değişebilir, sorgulanabilir ama bazen de gereklidir bu hiyerarşiler. Özellikle bana sorarsanız kendini anlama yolunda. Çünkü ben dediğimiz şey bazen bir sınırı hak ediyor. Bir sınır koymayı gerektiriyor. O da bir hiyerarşi olabiliyor bazen. Ve beni anlamadıktan sonra hakiki bağlar kurmaktan bahsedebilir miyiz? Bilemiyorum. Bence bahsedemeyiz. Yine mesafe kavramı metaforik olarak da Victor Turner'ın Ritüeller, Yapı ve Antiyapı kitabında bahsettiğim, onun da değindiği ayrılık ritüelleriyle de benzeşiyor. Aslında ayrılık ritüelleri bir inisiyasyon olarak düşünebilirsiniz. Metaforik bir ölümü temsil ediyor.
Bu uzaklaşma, yani eski rutinlerinden uzaklaşma, yolcunun aslında kendisiyle ve toplumla daha derin bir bağ kurabilmesi için gerekli. O eski rutinlerin yıkılması. Yani metaforik bir ölüm, eski benin kaybı ve yeniye yer açma olarak da metaforik olarak algılayabiliriz bu mesafeyi. Yani 3 şekilde anlayabiliriz. Bir süre mesafeler ve mekanlar üzerine düşündük. Genelde bunları düşünürken iki uçta gezinip dururuz. Distopya ve ütopya gibi. Oysa her şeyi bu iki kavramla açıklamamız pek de mümkün değildir. Bazı öyle durumlar ve deneyimler vardır ki bu ikisinin ötesinde başka bir yerde kalır. Aslında Michel Foucault'un diğer mekanlar üzerine başlıklı makalesinde bahsettiği heterotopya kavramı gerçekten bunu çok iyi açıklıyor. Bunları şöyle tanımlıyor. Toplumsal normların askıya alındığı, geçici olarak bu normların çözüldüğü ve dönüşüme uğradığı mekanlar. Bazen buralarda bir arada görmeye alışkın olmadığımız şeyleri bir arada görürüz. Somut örnekler vermek gerekirse, mesela bir gemi. Birçok şey bir aradadır ve aslında her tarafı sularla çevrilidir. Mekan çok farklıdır bir gemide. Bir gerçeklik vardır. Evet, geminin kendisi gerçektir. Ama etrafındaki su kütlesi onu yine gerçek dışı bir zemine de çeker. Müzeler, biyenaller. Benim en sevdiğim örnek biyenaller mesela. Bir şehri öyle bir dönüştürür ki aslında gerçektir kullandığı tüm unsurlar şehire dair. Ama gel gör ki şehir bambaşka bir hal alır. Her şeyin fonksiyonu değişir bir bienal kurulduğunda şehre. Patikalar yine en sevdiğim örneklerden bir tanesi tabii ki. Patikalar da zamanı kıvırır ve kendi kıvrımlarında zamanı şekillendirir. Sembolik olarak ayna örneğini de verir. Ayna da kendisi vardır. Ütopya gibi olmayan bir mekan değildir. Fakat gösterdiği şey üzerine çok uzun süre düşünebiliriz. Bir ayna neyi gösterir? Bunun dışında kampüsler, bilgi üretiminin olduğu, bunun detaylarından daha fazla konuşmak isterim. Ve müzeler ve mezarlıklar. Somut örnekler olabilir heterotopyaya. Foucault aslında modern dünyada bu heterotopya denen mekanların giderek sayısının azaldığından bahsediyor. Ve değişik kategorilere ayırıyor bunları. Verdiği 2 tane örnek çok çarpıcı buldum örneği. Bunları paylaşmak istiyorum. Birincisi mezarlıklar. Mezarlıklar aslında eskiden insanların toplanma mekanı iken insanların ölüme bakışı değiştikten sonra, yani ölüme bakış biraz daha bireyselleştikten sonra mezarlıklar da özel mülkiyetin alanı haline geliyor ve bunu bir ideolojik dönüşüm olarak yorumluyor. Ve bunun dönütü olarak da aslında insanların ölüme olan bakışı tekrardan bir değişime uğruyor. Yani ölümün korkunç ve tehditvari olarak algılanması. Bu kısım beni gerçekten etkiledi. Sadece mekanın, duyumların mekan üzerinde değil, değişen mekanın tekrardan o kavramı algılayışımızı değiştirmesi adına çok ilginçti. Benim en sevdiğim heterotopyanın patika olması gibi. Foucault'un da son kısımda en sevdiği heterotopya örneğine yer verdiği kısmı çok beğendim. Onun en sevdiği heterotopya gemi. Yani en mükemmel heterotopya olduğunu söylüyor ve şöyle söylüyor. Bir uygarlıkta gemi gibi sınır ötesi ve özgürleştirici heterotopyalar ortadan kalkarsa hayal gücü kurur. Maceranın yerini gözetim ve devlet kontrolü alır. Bu kısım gerçekten benim için çok çarpıcıydı. Bunlar benim pratiğime nasıl yansıyor? Bundan da biraz bahsetmek isterim. Öncelikle bilgi üretmek, yaşamak bir yaratım meselesi. Ve her an bağlar kuruyoruz. Ve bu bağların derinliği aslında hayattan aldığımız tadı belirliyor. Ve ürettiğimiz bilginin faydasını bu tatta buluyorum ben, bu derinlikte buluyorum. Yürüyen Akademi ile ilgili ne söyleyebilirim bu bağlamda? Aslında bu Yürüyen Akademi, giriş videomda konuştuğum gibi bir ihtiyaçtan doğdu. Özellikle üniversite kampüslerinin dönüşümü ve içinden geçtiğimiz karanlık çağı düşündüğümde Yürüyen Akademi'nin gerçekten bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Üniversite kampüsleri de bir zamanlar heterotopya olarak adlandırabileceğimiz karakterde mekanlardı. Yani aslında başka gerçekliğin olabileceğine
olabileceğini bize hatırlatan, başka gerçekliğin mümkün olduğu alanlardı. Şimdi ise bir tehdit olarak algılanıyor. Toplumu bizler ve onlar olarak bölenler tarafından ve bu gerçekten beni çok üzüyor ve bunu dert edinmiş durumdayım. Yine akademideki bu karanlık çağa verilecek örnek çok bizim ülkemizden ve dünyadan. Boğaziçi örneğine bakalım mesela. Özerk Üniversitesi'nin yitimi ve atanan rektörleri görüyoruz burada. Bunun dışında Amerika'da Filistin'e yönelik protestolara katılan öğrencilere yapılan baskıyı görüyoruz. Yani bir soykırıma ses çıkarmanın bile şiddetle karşılandığı akıl dışı bir çağdan bahsediyoruz. Karanlık bir çağ. Aslında üniversite bir bina değil, bir ilişkilenme biçimi. Bunu tekrar hatırlamamız gerek. Çünkü bir bilgi üretiminden bahsediyoruz. Boğaziçi'nden çok değerli bir hocamın üniversiteyle ilgili söylediği şu söz aklımdan gerçekten çıkmıyor. Şöyle açıklamıştı değişimi. Çimler sanki daha bir yeşil, sanki hiç dokunulmamış, kimse üzerinde oturmayacakmış gibi. Ama içerik gerçekten boş. Bu söz bence her şeyi çok duru bir şekilde özetliyordu. Yani üniversite kampüsleri bir alternatif olmaktan ziyade bir simülasyona dönüşmüştü. O yemyeşil çimler gibi bir simülasyon. Gerçeklikten kopup sadece onun bir çarpıtması, her şeyin mükemmel olduğuna dair insanları inandıran bir çarpıtma. İçerisinde neyin üretildiği çok belirli değil. Burada şunu merak ediyor insan, bu tür bir bilgiyle nasıl bağ kuracağız? Eğer akademi bir binadan değil, bağ kurmaktan, derin bağlardan ibaretse. Benim önerim ele geçirilemez, göçebe ama asla köksüz değil, katılımcı, samimi ve gerçek bağlar üzerine kurulu bir bilgi üretimi. Yani bilgiyi harekete geçirmek, bilgiyi yaşamak ve böylece hakikate yaklaşmak. Yürüyen Akademi'de yapmaya çalıştığım da aslında bu. Ve bunun dalga dalga yayılmasını gerçekten kalpten dilerim. Bugünkü videonun çekimini şehirde yapıyorum. Uzun bir hafta sonu patikalarda geçirdikten sonra. Aslında patikalardan konuşurken şehirde olmak gerçekten ilginç bir durum ve elimde de Phaedros diyaloğu var. Platon'un en sevdiğim diyaloğu. Gerçekten en sevdiğim diyaloğu. Aslında biraz en kırsal, en pastoral diyebileceğimiz biraz da erotik bir diyalog. Ve Platon'un diyaloglarından Agora'da, yani şehirde geçmeyen tek diyaloğu bir patikada geçiyor. Benim de aslında patikada yürümekle niyetli başladığım videoların şehirde geçen, yine yeşillik bir alan olsa da şehirdeyim sonuçta. Şehirde geçen ilk videom gibi oldu. Burada Sokrates'in hakikate yaklaşmak için, hakikat ve güzellik üzerine konuşuyor burada Sokrates ve hakikate yaklaşmak için retoriği ve ironiyi bıraktığını görüyoruz. Konuşmanın ritmini patikaların belirlediğini görüyoruz. Gerçekten okuması da çok tatlı bir diyalog. Tam da Yürüyen Akademi dediğim şey bu. Gerçekliğin simülasyondan uzak, vicdana yakın, yeniden soluk alması. Akademinin bir ilişkilenme biçimi olduğunu hatırlatmalı bize. Bilgiye, dünyaya ama en çok kendimize yakınlaşmak niyetiyle. Ve şimdi Phaedros'tan yine güzel bir bölüm okumak istiyorum. Kendini bilmekle alakalı. Aslında çok fazla altını çizdiğim yer var ama o kısmı anlatmak istiyorum. Sokrates'in tanrıların varlığına ve işte bu mitlere inanıp inanmadığını sorgulayan arkadaşına verdiği cevap. Ama dostum, benim bunları ayıracak zamanım yok. Çünkü bunları konuşmamız gerekirse daha kendimi tanımıyorum. Ve kendimi tanımazken bana yabancı olan şeyleri araştırmayı gülünç buluyorum. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi bu konular hakkındaki yerleşmiş inançları kabul ediyor. Onları değil, kendimi sorguluyorum.
Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.